Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Peugeot 5008 ile birlikteyiz. Peugeot Mara çok teşekkür ediyorum bu imkanı bana sağladıkları için. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Peugeot 5008 ile birlikteyiz. Daha önce bir ilk tanışma videosu çekmiştik. Bugün detaylı bir test yapacağız. Yağmurlu bir İstanbul gününde Peugeot Mara'da çok teşekkür ediyorum bu imkanı bana sağladıkları için. Her zaman olduğu gibi anahtar tasarımıyla başlayalım. Anahtarımız gayet şık, gayet güzel, kullanışlı ve duymuş olduğunuz gibi araçtan uzaklaştığınızda kapıları otomatik olarak kilitliyor ve görsel bir şov yapıyor burada ve araca yaklaştığınızda kapı koluna elinizi koyduğunuzda araç otomatik olarak açılıyor veya kapanıyor. Şimdi isterseniz hemen tasarıma geçelim ve fazla ıslanmayalım. Aracımız GT donanım. Türkiye'ye sadece şu anda GT donanım geliyor. Matrix LED farlarımız var. Şöyle hemen karşılamayı da size göstereyim. Güzel bir karşılama yapıyor. Aracı kilitlediğinizde yine karşılamalar devam ediyor. Ön tarafta bir kameramız var. Peugeot yazımız üst tarafta bulunuyor. Aracın ön tasarımına baktığınızda 3008 ile aynı tasarımı kullandığını görebiliyoruz. Burada Peugeot'un ambleminin 3 boyutlu olması benim çok hoşuma gitti ve LED farlar gerçekten çok güzel duruyor. Ön tarafta bir radarımız ve tabii ki kameramız bulunuyor. Yan tarafa geldiğimizde dodiklerin hemen yan tarafında aerodinamik parçalar ve hava çıkışının olduğunu görüyoruz. Lastiğimiz Michelin E-Primacy 225-55-19 inç çapında ve gayet güzel bir lastik. Dodiklerin üzerinde güzel bir çıkıntı var ve Peugeot amblemi bizi karşılıyor. Hemen şöyle göstereyim. Kameramız burada bulunuyor. Alt tarafta da şurada karşılama ışığımız bulunuyor. Evet, yere güzel bir ışık veriyor. Tabii gündüz şartları olduğu için şu anda bunu göremeyeceğiz. Yan taraftan araca baktığımızda heybetli büyük bir araç görüyoruz. Gerçekten büyük ailelerin işini görecektir. Çünkü bu aracımız 7 koltuğa sahip. Üst tarafta büyük bir cam tavanımız var. Ta arkaya kadar şöyle göstereyim uzanıyor ve balık sırtı antenimiz bulunuyor. Cam fitillerinden biraz bahsedeyim. 3008'de olduğu gibi fitilsiz bir tasarım var. Fitil biraz daha içeride. Bakın yağmur olmasına rağmen burada herhangi bir su birikmesi olmamış. Bu araca biraz tabii ki şıklık katmış. Üst tarafta krom bir parçamız var. Arkaya kadar devam ediyor ve arka tarafta güzel bir burada bakın şekil oluşturuyor. Aracın arka tasarımına geldiğimizde 3008'de biraz eleştiri almıştı. Fakat 5008 bence bu hususta biraz daha iyi gözüküyor. Arkada 3. stop lambalarımız, Peugeot yazımız 5008 ve hibrit yazımız burada bulunuyor. Tamponun üst tarafında farklı bir renk kullanılarak güzel bir detay yakalanmış burada. Sis farlarımız ve geri görüş aydınlatmamız alt tarafta bulunuyor. Aracın kapılarını kapattığımızda ya da açtığımızda arka tarafta da görsel bir şov yapıyor arkadaşlar. Onu da hemen şöyle göstereyim. Çok şık olmuş. Benim çok hoşuma gitti. Arka camda tasarımdan dolayı bir sileceğimiz var ve aracın şöyle yan tarafına yine bakacak olursak büyükçe bir depo kapağımız var. 56 litrelik bir kapasiteye sahip. Kapıların altına kadar devam eden bu plastik hat özellikle yağmurlu ve kirli havalarda paçalarınızın kirlenmesini önleyecektir. Şöyle göstereyim, bakın tertemiz, gayet güzel. Bu arada dönüş sinyalimiz tabii aynaların üzerinde de var. Onu da şöyle size hemen göstermiş olayım. Aracın altına baktığımızda torsiyon çubuğunun kullanıldığını ve aracın altının tamamen kapatıldığını görüyoruz. Egzoz çıkışımız da gizli arkadaşlar. Kumandadan aracın camlarını açamıyoruz. Fakat aracı kilitlediğimizde şöyle göstereyim size ve uzun bastığımızda camları da kapatıyor. Bu da güzel bir özellik. Aslında açılmasını da isterdim tabii ki. Aracımızda alarm özelliği var. 3008'de de bu özellik vardı. Şimdi camı açtım ve araçtan uzaklaşıyorum. Kapılarım otomatik olarak kilitlenecek. Anahtarı uzak bir noktaya bıraktım ki anahtar yanımda olmadığı anlaşılsın. Aracın içerisinde sensörler var ve bu sensörler siz araçtan uzaklaştıktan 30 saniye sonra devreye giriyor. İçeride herhangi bir cisim algıladığında alarm çalıyor. Şimdi elimi içeriye sokayım ve bakalım. Allah, çaldı. Alarm özelliğinin olması da güzel, test etmiş olduk. Bu arada park sensörlerinden de bahsedeyim. Özellikle yan tarafına aracın da yerleştirilmiş. 3, 6 önde saydım. 6 da arkada saydım. Toplamda 12 tane park sensörü var. Ve bu park sensörlerinin özellikle yan tarafa yerleştirilmesi güzel düşünülmüş bir detay. Şimdi ön ışıklandırmalarımızı hemen size göstereyim. Aracın içine geçtim. Aracı çalıştırdım. Şu an otoda gündüz farları, selektör,
Dönüş sinyallerim. Dörtlerim bu şekilde. Piksel led farlar olduğu için tabii ki hava koşullarına göre gerekli aydınlatmayı yapıyor size. Arka ışıklarımız şöyle göstereyim. Fren. Şu an otoda. Işıklarımı açtım. Frene bastım. Sis farını açtım. Ve vitesimi geriye aldım. Sağ ayna aşağı indi. Bagajımı anahtarla tabii ki açabilirim ama şöyle göstereyim. Ayağımla da açabiliyorum. Şimdi hemen size bagajdan bahsedeyim. 7. sıra koltukları açtığımızda 348 litrelik bir bagaj hacmi var. Fakat bunu alt taraftaki bagaj hacmi dahil. Burada benim gördüğüm kadarıyla 250-270 litrelik bir bagaj hacmi size sunuyor. Bir de misafirimiz geldi, hoş gelmiş. Şöyle göstereyim size. Arka koltukları yatırdığımızda burada 916 litrelik bir bagaj hacmine sahip oluyoruz. Arka koltukları da yatırdığımızda zemin görmüş olduğunuz gibi neredeyse tamamen düz oluyor ve toplamda 2232 litrelik bir bagaj hacmine erişmiş oluyoruz. Şöyle açayım. Burada bir bagaj alanımız var. Stepnemiz burada bulunuyor. Bakın. Üst tarafın panzurut da buraya yerleştirilmiş. Bu da güzel bir detay. Arka koltukları da yatırmak için buradaki ipleri çekiyoruz ve şu şekilde yatırıyoruz. Hemen neler var onlara da bir bakalım. Arka camımız gayet yeterli görüşe sahip. En arka sıralarda oturanlar için 12 volt soketimiz var. Bardaklığımız bulunuyor. Her iki tarafta ışıklandırmalarımız bulunuyor. Burada bir ışıklandırmamız var. Şunu da göstereyim. Burada kanca karşılığı da bulunuyor. Sıkışma testimizi yapmayı unutmuştuk. Şimdi hemen onu da yapalım. Bastım. Buraya koydum. Gayet güzel. Kaldırdım. Açılmaya devam ediyor. Peki ben arka koltuğa acaba sığabilir miyim? Onu da göstereyim size. Koltuğu ön tarafa aldım. Başlığımı da indireyim şöyle. Burada bir erişim var. Ve içine geçeyim. Ah! Ha güzel. Baş mesafesi yok denecek kadar az ama sığabildim mi? Sığdım. Koltukları şimdi kaldırayım. Ho güzel. Koltukları normal pozisyona aldığımda dizlerim neredeyse değiyor. Burada küçük seyahatleri kesinlikle gerçekleştirebilirim. Sadece küçükler için değilmiş yani. Bu kadar beklemiyordum açıkçası. Şimdi inelim. Evet biraz tabii ki zahmetli oluyor. Arka koltuklarda tabii ki böyle büyük bir aile aracında fonksiyonellik beklersiniz ve var. Sol taraf iki parça olarak, sağ tarafta tek parça olarak ileri geriye hareket ediyor. Böylelikle bagaj hacmiyle de oynamış olabiliyorsunuz ya da arkadaki yolcular için biraz daha fazla diz mesafesi elde edebiliyorsunuz. Koltuklarda şöyle dikliğini ayarlayabiliyoruz. Ortadaki yolcular dahil ya da uzun yüklerinizi burada taşıyabilirsiniz. Ne gibi? Boya merdiveni gibi. Arka kapılara geçelim. Arkalarda güzel bir burada perde var. Ailelerin kesinlikle istediği bir ekipman olacaktır. Ambiyans aydınlatmalarımız arkaya kadar geliyor. Kumaş döşemelerimiz var. Üst tarafta sert plastik, alt taraflar gayet güzel, yeterli. Burada güzel bir saklama alanımız var. El tutamağı ve kapı açma kolları şık nappa deri döşememiz var. Neredeyse şaft tüneli hiç yok. Yolcu ve sürücü koltuğunun arkasında da saklama gözlerimiz bulunuyor. Ve cam tavanını da şöyle göstereyim size. Muazzam, gayet güzel. Özellikle yağmurun olmasıyla birlikte güzel bir manzara oluştu burada. Isofix bağlantılarımız için fermuarlı bir tasarım yapılmış. Koltuk kafalığını kaldırayım. Şu an koltuğum dik pozisyonda. 2 parmak kadar bir mesafe var. Biraz daha koltuğumu geriye alayım. Şöyle kendimi rahatlatayım. En geri pozisyonda çok daha rahatım. Ön tarafta diz mesafesi yeterli. Gayet güzel. Camlarımız tam açılıyor mu? Bir de ona bakalım. Bu arada aydınlatmaları da görüyorsunuz. Gayet şık. Bastım. Bu kadar açıldı. El tutamakları bulunuyor. Toplamda 4 tane ve burada dijital iklimlendirme bulunuyor. Arkadaki yolcular için ısıtmalı koltuklarımız da bulunuyor GT versiyonda. Arka yolcular için sıcaklığı bakın buradan ayarlayabiliyoruz. Şu an kapalı. Hemen onu ön taraftan açmam gerekiyor. Onu da hemen göstereyim size. Klimaya geldik. Arkaya geldik. Arkayı aç dedik, işlevselleştir dedik. Arkadaki yolcular için de bakın buradan sıcaklığı ayarlayabiliyorsunuz. Az önce bunu yapamadım çünkü şöyle göstereyim. Arka termal konfor kumandalarını kilitle seçeneği aktifti. Onu ben kapattım. Fan şiddetini de buradan ayarlayabiliyorsunuz. Gayet güzel. Altta ne var onu göstereyim size. 2 adet USB çıkışım ve 12 volt çıkışım bulunuyor. Bir de burada malzemelerinizi koymak için bir alan bulunuyor. Ambiyans aydınlatmalarını da bu şekilde göstermiş olayım. Arkada güzel bir yolculuk sizi bekliyor açıkçası. Şimdi ön koltuğa geçelim.
Arkadaki yolcular için tabii ki burada neyi unuttuk? Termosluğumuz var ve güzel bir tutucusu var burada. Hemen onu da göstereyim. Termosunuzu o çok güzel tutuyor. Arka taraftaki termos tutucularında bu yok. Onu da şöyle göstereyim. Arka yolcular için sunulan bardaklık ya biraz daha derin olmalı ya da burada bir tutacak olmalıydı kesinlikle. Bu arada arka yolcular için sunulan ışıklandırmalar da gayet şık ve dokunmatik olarak çalışıyor. Şimdi ön tarafa geçebiliriz. Kapımızı açtık. Peugeot yazımız bizi karşıladı ve sevdiğim bir özellik. Kumaş kaplı, hissiyatı gayet güzel. Yine kumaş kaplı, yumuşak plastik, masaj fonksiyonlu, hafızalı ve nappa deri. Çok güzel koltuklarımız var. Peugeot ambleminin olması da çok şık olmuş ve bu aracın jelatinlerini ben sökmüştüm. Şimdi burada bir tane kalmış. Hemen onu da alayım. Şu güzelliği size gösterelim. Alarm özelliği, küçük bir malzemelik var. Burada yine bir malzemeliğimiz bulunuyor. Bagajı çift basarak açıyoruz. Hemen aracı çalıştırayım ve karşılamayı da size göstereyim. Şöyle biraz uzun basmak gerekiyor. Ekranlar gayet şık. Camımızı da kapatalım, dışarıdan ses gelmesin. Ambiyans aydınlatmalarının çok güzel olduğunu söyleyeceğim. Ve buradaki derinlik hissi çok şık duruyor. Renklerini de göstereyim size. Spor mod, normal, Eco mod bulunuyor. Gelelim direksiyon tasarımına. Sol tarafta adaptif hız sabitleme tuşlarımız, sağ tarafta multimedya tuşlarımız bulunuyor. Direksiyon üzerinde vites değiştirme düğmelerimiz var ve olması gerektiği gibi direksiyon üzerine monte edilmiş. Direksiyon üst tarafı kesik, alt tarafı kesik ve burada GT logomuz bulunuyor. Görüşü engelliyor mu? Evet, daha önce de söylemiştim. Engellemiyor arkadaşlar. Şu an kamera tam benim bakış açımda. Herhangi bir problem yok burada. iToggle ismi verilen ikinci bir ekranımız burada var. Burada güzel özellikler var. Şöyle hemen göstereyim size. Klima ayarlarına hızlıca geçebiliyorsunuz ve istediğiniz ayarı burada hafızaya alabiliyorsunuz. Burayı özelleştirebiliyorsunuz. Navigasyon ekranını buraya alabiliyorsunuz. Kablosuz olarak tabii ki Apple CarPlay'e bağlantı yapabiliyorsunuz. Android Auto için de bu geçerli. Vites kumandasının yeni yeri burada. Herhangi bir problem yaşamadım. Çalıştırma düğmemiz. Yine yan taraftaki koltukta da ısıtma, soğutma ve masaj özelliğinin olduğunu söyleyeyim. Masaj tuşuna bastığınızda sol tarafta bulunan hemen masaj menüsü geliyor ve yan destekler. Evet, çok güzel. Yan destekleri buradan arttırıp azaltabiliyorsunuz her iki taraf için. Şöyle göstereyim. Yan taraflar şişiyor çok güzel bir şekilde. Sizi sarıyor. Masaj özelliğimiz var. Farklı türde masajlar yapıyor size. Sürücü ve yolcu için ısıtma ve soğutma özelliğinin olduğundan da bahsetmiş olduk. Sağ tarafta bir gözümüz var. Şöyle açalım bunu ve burada 2 adet USB bağlantımız var ve bir de 12 volt soketimiz bulunuyor. Şimdi şunu kapatalım. Bu biraz daha yolcu odaklı olmuş. Şöyle göstereyim. Sürücü tarafından biraz daha uzakta bulunuyor. Peki buraya bir kablo bağladığımızda bu kapak kapanıyor mu? Ön tarafına getirmeniz gerekiyor kabloyu. Bu şekilde kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada bir boşluk bırakılmış. Burada herhangi bir sıkıntı yok. İlk başta ben de burada bir tasarım hatası olduğunu düşünmüştüm. Fakat 3008'de bir arkadaşımız bu hususta beni uyardı. Kendisine de buradan çok teşekkür ediyorum. Torpido gözümüz. Açalım. Kumaş kaplı, gayet güzel, yeterli bir alana sahip. Işıklandırması var. Derinliği gayet güzel. Termosluğum yine şık tasarlanmış. Açtım. Burada fonksiyonel bir kapak var. Ruhsatımız. İç tarafta aydınlatması bulunuyor ve tabii ki iklimlendirme sistemi var. Yani klimamız bulunuyor. İki kapaklı olması da gayet şık, güzel olmuş. Kablomuzu şöyle sağ tarafa alalım. Elektrikli bir park frenimiz var. Ses açma kapama düğmemiz çok şık. Hissiyatı çok güzel. Üzerine bastığınız zaman kapanıyor. Dörtlerimiz buradan yanıyor. Sürüş modlarımızı buradan seçiyoruz. Burada yine bir iklimlendirme ile ilgili hızlı erişim tuşlarımız bulunuyor. Ön cam, iç sirkülasyon, arka cam, kapatma ve minimum ayarlarını buradan yapabiliyoruz. Bu erişimin olması da yine güzel. Üst tarafa geldiğimizde çerçevesiz bir geri görüş aynamız. İçi güzel bir şekilde kapatılmış gözlük saklama alanımız var. Işıklarımız bu şekilde otomatik olarak açılıp kapanıyor. Buradakiler de yine LED. Sağ taraf yine LED. Gayet şık bir tasarım var burada. Sunroofumuzun perdesi elektrikli. Hemen göstereyim. Bu şekilde açıp kapatabiliyorsunuz tek dokunuşla. Sunroofumuzu da açalım şimdi. Bir karıştan biraz daha fazla bir açıklığa sahip. Sunroofumuz açıkken perdeyi kapattığımızda tek tuşla bakın nereye kadar geliyor? Buraya kadar geldi. Bu da güzel olmuş. Şimdi
Sunroofumu kapattım. Perdeyi de tekrar kapattığımda tamamen kapanacak. Ve ışıklandırmalar daha güzel gözüküyor. Hemen şöyle göstereyim size farklı modlarda. Bakın ışıklar değişiyor. Bunlar güzel düşünülmüş detaylar. Ben bir yandan yola çıkmak için sabırsızlanıyorum ama motoru göstermedim. 2 defa çektik, açtık. Motorumuz şu anda çalışıyor. Şöyle detayları aracın içerisinde vereyim size. Güzel bir yalıtım malzememiz var. Ne yazık ki amortisörümüz bulunmuyor. Bence D segmenti olduğunu düşünürsek olması gerekiyordu. Kapatılması gereken her yer kapatılmış. Güzel bir motor aracın içerisinde bahsedeceğim. Şimdi sürüşümüze geçelim artık. Ben de sabırsızlanıyorum. Emniyet kemerimizi bağladık. Start stop düğmesine uzun bastık. Yağ seviyesi sorunsuz işareti geldi. Vitesimizi geriye aldığımızda kameramız çalıştı ve netliği çok güzel. 360 derece kamera sistemimiz bulunuyor. Direksiyonu çevirdiğimizde nereye gideceğimizi gösteriyor ve aynı zamanda şöyle göstereyim. Kamera da dönüyor. Kameranın bu arada temizliğini yapabiliyorsunuz. Arka cam sileceklerini açtığınızda otomatik olarak çalışıyor. Buradan da ses ayarını yapıyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Arka kamera, ön kamera ve yan kameraları buradan görebiliyoruz. Bakın. Evet, şimdi çıkalım. Aracımız çalıştı. Daha yeni çalıştı. Görüşü, netliği gayet güzel. Herhangi bir engele yaklaşırsak üst taraftan bir çekim alarak bize gösteriyor. Onu da şöyle müsaitse şuraya arka tarafa yanaşayım. Onu da göstereyim size. Yaklaştım. İkazlar geldi ve üst tarafta gösterdi. Şimdi ön kameramız da yine dönüyor ve nereye gideceğimizi gösteriyor. Direksiyonda güzel bir hissiyat var son tarafa geldiğinde. Ops, çukurlardan geçtik. Bu biraz daha konforlu bir araç arkadaşlar. 3008 ile kıyasladığımızda daha konforlu bir süspansiyon sistemine sahip. Kapılarımız otomatik olarak kilitlendi. Bu benim sevdiğim bir özellik. Bakın şu anda elektrik motoruyla gidiyoruz sadece. Abimize de selam verelim. Bize bir çay ikram etmişti çekimler esnasında. Sağ olsun. Elektrik motoruyla gidiyoruz. Güzel bir sesi var. Bilmiyorum size geliyor mu? Süratim 20. Hala elektrik motoruyla gitmeye devam ediyorum. Alt taraftaki göstergede bataryaların durumunu gösteriyor. Şarj, deşarj durumunu gösteriyor. Şu anda içten yanmalı motorumuz çalıştı ve burada bakın bunu görüyoruz. 30 ikazımız geldi. Bunu ne yapmamız gerekiyor? Hemen uygulamalara geliyoruz. ADAS'a giriyoruz ve burada aşırı hız uyarısını kapatıyoruz onayladıktan sonra. Evet, bundan sonra gelmeyecek. Her aracı açtığınızda bu özelliği kapatmanız gerekiyor. Sizi rahatsız etmemesi için. Şurada da bir ikaz çıktı. Birazdan o kaybolacak. Kırmızı ışıkta durdum. Bakın şu anda sadece elektrik motoru devrede. İçerideki iklimlendirme sisteminin çalışması için modlarınıza göre tabii ki değişiklik gösterecektir bu durum. Yeşil ışık yandı. Ayağımı frenden çektim. Yavaş yavaş hızlanmaya başladı. Yavaş yavaş gaza basıyorum. Evet, benzinli motorumuz da devreye girdi. Duruma göre değişiyor. Aracın motorunun ne zaman devreye gireceği. Tabii ki eğim önemli ve aynı zamanda tabii ki sizin bataryalarınızın şarj seviyesi de önemli. Apple CarPlay'e ve Android Auto'ya kablosuz olarak bağlanabiliyoruz. Tabii ki kabloyla da bağlantı yapabilirsiniz. Ekran netliği çok güzel. Hemen ben burada yakıt ortalamalarını sileyim. Daha önce test aracı olduğu için 11 litrelik bir test tüketimi vardı. Rota 1 ve Rota 2'yi sıfırladım. Size bahsedeceğim. Dönüşte Rota 2'yi kullanacağım. Uzun yol performansı olarak değerlendireceğim onu. Ve burada yine ne kadar elektrik kullandığımızı gösteriyor. Peugeot'un iddiasına göre %50 elektrik motoruyla gidebilirsiniz. Navigasyon ekranının da önünüzde bu şekilde olması çok güzel. Farklı menülerimiz var demiştik. Onları da hemen göstereyim size. Radyoyu ve yakıt bilgilerini burada görebiliyoruz. Bu biraz daha sade bir menü. Bu menüde ekonomik ve power olarak aracın şu anda kullanım şartlarına göre hangi durumda olduğunu gösteriyor. Gaza bastığınızda bakın power göstergesi sona kadar dayandı. Ya da şarj olduğunda ayağımı şu anda gazdan çektim. Şarj seviyesini gösteriyor. Sesi duymuşsunuzdur belki, o yüzden sustum.
güzel bir ses de veriyor. Tek pedallı kullanım özelliği yok bu araçta. Fakat eğer alışırsanız araca çok az frene basarsınız. Ayağınızı gazdan çektiğinizde otomatik olarak rejenerasyon yaptığı için fren pedalını biraz daha az kullanıyorsunuz. Böylelikle fren balatalarınızın ömrü de biraz daha uzun olacaktır. Görüş olarak baktığımda herhangi bir problem yok. Arka görüşte herhangi bir problem yok. Özellikle arkadaki kafalıkları indirdiğinizde sağda solda herhangi bir problem yok. Kör nokta uyarı sistemi güzel çalışıyor. Sol taraftan bir araç geçti, hemen onun uyarısını verdi. Motorları da güzel bir şekilde takip edebiliyor. Aracımızda durma kalkma özellikli adaptif hız sabitleme sistemi bulunuyor. Hemen şimdi onu açalım. Asiste bastım, OK'ye bastım. Evet, şu an devrede. Mesafeyi de burada sol taraftan ayarlayabiliyorum. Şu an yakın takip etme pozisyonunda. Bakın öndeki trafik neredeyse durma noktasına geldi ve hızlanmasıyla birlikte kendisi gidecek. Ben direksiyona yakınım ve direksiyona müdahale etmiyorum şu anda. Onu da söyleyeyim. Eğer dur kalk trafikte çok kısa durursanız, bakın buradaki virajı da aldı. Öne bir araç çıktı, hop direksiyonu tutun dedi ve ikaz geldi. İşte yani ne yazık ki dörtleri yakmakla olmuyor. Dikkatli olmak gerekiyor. Yarı otonom sürüş olsa da, bence Türkiye'de otonom sürüş olsa da bize gerekiyor. Yani bilmiyorum ya. Kötü mü eleştiri yaptım mı bilmiyorum ama durum bu. Asiste tekrar bastım. OK'ye bastım. Hız sabitleme devrede. 10-10 ya da tek tek arttırabilirim ya da 5-5 arttırabilirim buradaki düğmeye basmak suretiyle. Drive Assist şu anda bakın devrede. Zaten devreye girdiğinde şurası yeşil olacak. Evet, şu an oldu. Direksiyonu bıraktım. Kendisi devam ediyor. En son ne demiştik? Eğer çok kısa süreli dur kalk yaparsanız kendisi otomatik olarak kalkıyor. Kırmızı ışığa denk geldik. Bakın gayet güzel bir şekilde yavaşladı ve durdu. Duruşunu çok güzel yapıyor. 3008 de böyleydi. Önce güzel bir yavaşlıyor. Aracın içerisindeki yolcular aracın durduğunu hissetmiyor. Yeşil ışık yandı. Önümdeki araç hareket etti. Gaza bastım, çektim ve devam ettim. Elektrikli park frenimizde auto hold özelliği bulunmuyor. Fakat siz adaptif hız sabitlemeyi kullanarak auto hold özelliği varmış gibi bir muamele çektirebilirsiniz araca. Bu da güzel bir özellik. Bakın yine aracı gördü. Aracın ayrılmasıyla birlikte hızlanmaya devam etti. Sistem güzel çalışıyor. Yarı otonom sürüşünü beğendim. Hem 3008'de beğenmiştim hem 5008'de de beğendim. Zaten aynı sistemler bulunuyor araçlarda. Şehir içerisinde özellikle destek olmanızı tavsiye ederim. Şehir dışında biraz daha başarılı sistem. Malum hem şeritlerimiz çok iyi değil hem de çok fazla giren çıkan olduğu için böyle bir durum oluşuyor. Arada zaten direksiyonu tutmanızı istiyor. İkaz geliyor. Direksiyon simidi ele çok güzel oturuyor. Ben direksiyon simidini çok beğendim. Oturma pozisyonu gayet güzel. Yüksekteyim. Uyarılarım gayet güzel çalışıyor. Sistemler gayet güzel çalışıyor. Konforlu bir aracın içerisindeyim. Isıtmalı ve soğutmalı koltukların olması yine güzel bir özellik. Ben hemen açayım şimdi koltuğumu. Biraz üşüdüm dışarıda açıkçası. Buradaki düğmeye, sol taraftaki düğmeye basmak suretiyle otomatik olarak koltuk menüsüne geliyorsunuz. Isıtmayı seçtikten sonra da şuradan sürücü koltuğunun bakın ayarlamasını buradan yapabiliyorsunuz. Şu an açık. Yolcu koltuğu kapalı. Normal moddan Eco moda aldım. Eco modda biraz daha ekonomik oluyor. Bakın sağda solda çevrede birileri olduğunda hemen uyarı veriyor ve dikkatli olmanızı söylüyor. Araç gerçekten bu anlamda güven veriyor. Ses sisteminden biraz bahsedeyim. Özel bir ses sistemi yok fakat gerçekten iyi bir ses sistemi var. Şimdi hemen Apple CarPlay'i de bağlayayım. Ekran yansıtmaya geldim. Cihaz bağla dedim. Onayla dedim ve bağlandı. Bağlanması da kolay bu arada. Telefonumdan da eşle ve izin ver dedim. Şu an bağlantı yapıldı. Özel bir ses sistemi yok fakat olmamasına rağmen çok iyi bir performans veriyor. Gerçekten sınıf standartlarının üzerinde bir ses sistemi var. Özel bir ses sistemi olsa bile bu araçta istemezdim. Yeterli, tatminkar bir ses seviyesi var. Şimdi size motordan biraz bahsedeyim. 1.2 litre hacminde
136 beygirlik bir güce sahip ve 230 Newton'da torku var. Buna bir elektrik motoru eşlik ediyor. Elektrik motorumuzun gücü 15.6 beygir ve torku da 53 Nm. Elektrik motoru direkt şanzımana bağlı. Şanzımandan da bu arada hemen bahsedelim. Punch Powertrain üretiyor, Belçikalı. Gerçekten güzel çalışıyor. Elektrik motoru sadece devredeyken ya da işte benzinli motor devreye girdiğinde bunu anlayamıyorsunuz. Titreşim olarak herhangi bir problem yapmıyor size. Ekranda şöyle göstereyim. Çözünürlüğü ve hissiyatı gayet güzel. Araç hibrit mi, yarı hibrit mi? Ondan biraz bahsedelim. Şimdi akü seviyesiyle hibrit diyemeyeceğim, yarı hibrit bir araç. Çünkü akümüz 0.4 kWh'lik bir kapasiteye sahip, 12.1 kilogramda ağırlığa sahip. Yarı hibrit de değil tam olarak, tam hibrit de değil. Çalışma karakteristiği olarak hibrit motorlara biraz daha yakın bir çalışma karakteristiği var. Şöyle ki 60 ile 70 ile giderken dahi sadece elektrik motoruyla gidebiliyorsunuz. Bakın şu anda süratim 43 ve sadece elektrik motoruyla gidiyorum. Normalde mild hibrit araçlar bu kadar yüksek süratlere çıkamazlar. Ülkemizde hibrit sadece 1-2 motorla birlikte geliyor. Plug-in hibrit modeli de var. O şu anda sadece Avrupa'da satılıyor. 1.6 litrelik bir motorla birlikte geliyor. Toplamda 195 beygirlik bir güce sahip benzinli motor 150 beygir ve 300 Nm tork üretiyor. Elektrikli motor 125 beygir ve 110 Nm torka sahip. 0-100 hızlanması 8.3, maksimum hızı ise 215 km. Plug-in hibrit modelinde 17.9 kW'lık bir bataryaya sahip, yani daha büyük bir batarya oluyor. Şu anda Türkiye'ye gelmedi fakat olur da gelirse ben bunun da bilgisini vermiş olayım sizlere. Peugeot 5008'in ağırlığı 1705 kilogram. Bu ağırlığı taşıyor mu derseniz yeterli performansı sağladığını size söyleyebilirim. Aracın fabrika verisi 0-100 hızlanması 11.3 saniye. Maksimum hızımız da 200 km. Şanzımana tekrar dönecek olursak çift kavramalı, yağlı tip bir şanzımana sahip. Toplamda 6 vitesimiz var. Neden 7 yok diye ben daha önceki sürüşümde hiç sorgulamadım. Vites geçişleri gayet konforlu. Hem şehir içerisinde hem şehir dışında herhangi bir problem yaşamadım. Bu arada plug-in hibrit modelinde DSG 7 şanzıman ile birlikte geliyor. Onu da belirtmiş olayım. Bir de tamamen elektrikli Peugeot 5008 modeli bulunuyor. Aracın renklerinden size bahsedeyim. Ingora mavi, inci siyah, Obsession mavi, Tekno gri, Titan gri ve Okenit beyaz olmak üzere renk seçeneklerimiz bulunuyor. Boyutlarını biraz 3008 ile 5008'in kıyaslayalım. 5008'in aks mesafesi 2901 mm, 3008'de 2739 mm, yani 162 mm daha uzun. Toplam uzunluğa baktığımızda 5008 25 santim daha uzun bir araç. Aks genişlikleri ise her iki aracın da aynı 1630 mm. Ağırlık olarak değerlendirdiğimizde ise 5008 132 kilogram daha ağır. Şehir içi yoğun bir trafikten çıktık. Bakalım ne yakmışız? 7.4 litrelik bir yakıt tüketimi elde etmişiz. Şimdi şehir içi trafikten biraz daha çıktık. Adaptif hız sabitlememizi açalım. Asiste de bastım. Bakın şu an Drive Assist devrede. Direksiyon simgesi çıktı. Sol tarafta bir araç var. Hemen göstereyim. Kör nokta uyarı sistemi güzel çalıştı. Sola dönmek için sinyali verdim. Önüm açıldı ve araç hızlanmaya devam ediyor. Hızlanırken moda göre hızlanıyor demiştim. Şu anda Eco moddayım. Spor moda aldığımda bakın şu anda hızım 87. Arttırdım. 100'e aldım. Biraz daha hızlanıyor. Tabelaları çok güzel okuyor. Bakın 90 hız sınırımız var. Biz de süratimizi 90'a ayarladık. Spor modda direksiyon biraz daha sert ve hisli. Normale aldığımda biraz daha yumuşuyor. Eco'ya aldığımdaysa biraz daha konfor odaklı olmuş oluyor. Eco'da tabii ki gaz pedalına da bastığınızda tepkileri biraz daha yavaş alıyor ve böylelikle ekonomik sürüşler sergileyebiliyorsunuz. Bakın şu anda içten yanmalı motor devrede. Ayağımı ben gazdan çektim. Sadece elektrik motoruyla gidiyorum 90 km hızla. Süratim de 89 ayarlıydı.
Direksiyonu da tutmuyorum. Sadece elektrik motoruyla gidiyoruz. O yüzden hibrit özelliklerini daha fazla taşıyor. Şu anda hafif bir rampa var ve rampayla birlikte elektrik motoru devreye girdi. Benzinli motorun devreye girdiğini ne yüksek hızda ne düşük hızlarda kesinlikle hissetmiyorsunuz. Çok iyi dinlemeniz ya da buradaki göstergeyi iyi takip etmeniz gerekiyor. Şöyle aracın bir gövde salınımına bakayım. Ben cruise kontrolden çıktım. Şöyle sağ tarafa geçeyim, sağımda solumda kimse yokken. Onu göstereyim size. Evet, biraz daha konfor odaklı. Özellikle aks mesafesi 3008'e göre biraz daha uzadığı için aracın ön tarafıyla arka tarafı biraz daha farklı hareket ediyor. Sonuçta büyük bir araç, D segmenti bir araç. D segmenti kullandığım araçların hepsinde yaşadığım bir karakteristik özellik bu. Klima ayarlarına buradan tek düğmeyle ulaşmak çok güzel. Otoya aldım ve sıcaklığı da düşüreyim. 23 dereceye ayarladım. Senkronizasyona bastığım zaman her iki tarafında tabii ki senkronizasyonunu yapıyor. Eğer isterseniz buradaki sıcaklığı iToggle ekranına atayabilirsiniz. Ne yapmanız gerekiyor? Şuradan navigasyona mesela bastım. Navigasyonu yapmak istiyorsam daha sonra buradan istediğim bir tuşu seçiyorum ve buraya geliyor. Ben şu anda aracın ayarlarıyla oynamak istemediğim için bunu yapmayacağım. Bilginiz olsun, bu şekilde ayarlama yapabiliyorsunuz. Bu ayarı yaptığınızda tabii ne sağlayacaktır size? Sürekli uğraşmak zorunda kalmayacaksınız. Derecenizi ayarlamakla vesaire. Zaten her geldiğinizde en son nerede bıraktıysanız oradan çalışmaya devam ediyor. Şimdi ölçümlerimizi yapalım. Sadece elektrik motoruyla 90'la giderken 52 desibeli gördüm. Benzinli motor da devreye girdi. Benzinli motor çalıştığındaysa 54 desibel gayet iyi bir değer. 90 54 desibel, 100 56 desibel, 110 58 desibel, 120 60 desibel. Çok sessiz bir kabin. Ses yalıtımı anlamında Peugeot'u gerçekten tebrik etmek istiyorum. 3008'e de güzel değerler elde etmiştik. Yine 5008'e de güzel bir değer elde etmiş olduk. Biraz hızlanalım. 140'tan sonra hafif hafif ses gelmeye başladı. Onun haricinde herhangi bir problem yok. 150, 155 gayet iyi. Konfor anlamında herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Özellikle ses konforu açısından. Klima menüsünün içerisinde hava kalitesi var. Hava kalitesine geldiğinizde bakın araç içinin hava kalitesinin düzeyini gösteriyor. Şu an ortalama bir düzeyde olduğunu gösteriyor. İyi olduğunda da bakın yüzü güldü. Biraz daha iyi şu anda. Az önce demek ki biraz daha kötüydü. Muhtemelen araçlardan dolayı olsa gerek diye düşünüyorum. Vitesinizi geriye aldığınızda ya da ön camları yıkadığınızda ne yapıyor? Otomatik olarak iç sirkülasyonu başlatıyor. Bu arada görmüş olduğunuz silecek suyu bitmiş. Çok az bir şey vardı. Silecek, ne yazık ki onu gösteremedim. Böyle bir talihsizlik oldu. Silecek suyu sileceklerin üzerinde. Onun bir daha çekimini alırım. Bir yerde su doldururum. Şimdi hız sabitlememizi tekrar açalım ve hiçbir müdahalede bulunmazsak ne olur onu görelim. Süratimizi de limitlerimizi ayarlayalım. Burada 90'dı. 80'e alalım ki radara da girmeyelim. Direksiyonu bırakmayın dedi. Ben tutmayacağım. Uyarı geldi. Hala düzeltmeyi yapmaya devam ediyor. Yakınım direksiyona. Evet, hala düzeltiyor. Şeridin ortasında tutmuyor. Fakat şeridin dışına da çıkartmıyor. Şu anda devreden çıkmadı, hala devrede. Evet, gayet güzel, hala devam ediyor. Şeritte kalmaya dikkat edin ikazı geldi. Hala şeride sokuyor. Hala şeritte tutuyor. Hala düzeltiyor. Gayet iyi. Evet, ben artık müdahale ettim. Uzun bir süre sizi götürüyor arkadaşlar. Yani 1 dakikaya yakın sürekli şeridin içerisinde bir sağda bir solda götürdü. Gayet güzel yönlendirme yaptı. Araç içi hava kalitesi şu an 5'e kadar düştü. Yani iyi bir ortamdayım. Güzel bir ortamdayım. Daha iyi bir iç hava temizleme sistemi bulunuyor araçta. Önümde bir kasis var. Biraz hızlı geçeceğim.
Evet, çok yumuşak. Gerçekten yumuşak bir süspansiyon sistemine sahip. Tam bir aile aracı. Aile aracından ne bekliyorsanız onu karşılıyor. Bakın yine hızlı geçiyorum. Evet. Gayet güzel. Motor yeterli mi? Şimdi aracımız ağır. Elektrik desteğimiz var elbette. Fakat hızlanmada bakın şu anda tırmanış şeridindeyim. Herhangi bir problem yaşamıyorum. Yeterli performansı bana veriyor ve şu anda spor modda kullanıyorum aracı. Bastım, sollamaya çıktım. Gayet güzel hızlanması var. Bunu hani gayet güzel diyorum. Arkadaşlar muhtemelen neresi güzel de diyecek olacaktır mutlaka. Yeterli bir performansı veriyor arkadaşlar. Bir aile aracından 1.2 litre olduğunu tabii ki unutmadan bu aracı kullanmak gerekiyor. Yeterli performans veriyor. Fazlasını istiyorsanız artık elektrikli versiyonuna gitmenizi tavsiye ederim. Evet, amortisörler konforlu, sessiz çalışıyor bu arada. Onu da ileteyim. Sileceğin pozisyonunu değiştirdiğinizde burada yine ekranda size bunu gösteriyor. Bunu da sevdim. Şurada güzel bir viraj varmış. Burayı biraz hızlı dönelim. Evet. Gayet güzel. Gayet güzel. Yol tutma kabiliyeti var. Yolu iyi tutuyor. Performanslı sürüşler sergilediğinizde de araç iyi bir yol tutuşuna sahip. Özellikle şu anda zemin ıslak olduğu için çok fazla zorlayamıyorum. Onu da söyleyeyim size. Yolda bakın bayağı bir pislikler geliyor. Çamurluğa geldiğini ben tabii duyuyorum ama onlarda da yine böyle rahatsız eden bir durum yok. Arka tarafta bagajda yine ses yalıtımı güzel yapılmış. Sudan geçtik. Yine onun da sesi normal, sınıf standartlarında iyi olduğunu söyleyeceğim. İleride bir düzlük var. Orada bir 0-100 yapalım. Spor moddayım. 0-100 yapacağım. Şimdi. %100 hızlanmamızı 10 saniyede yapmışız. Biraz aşağıya eğim varmış. 10.8 düzeltilmiş zaman aracın fabrika verisinden daha iyi bir değer elde ettik. 10 saniye iyi bir değer ve biz de 10.8 saniyeyi bu motor ve bu kütleyle iyi olarak değerlendirebiliriz. Bir de fren testi yapalım. Bastım. Çok güzel bir şekilde durdu. Dörtleri yaktı. Hala yanmaya devam ediyor. Islak zemin olmasına rağmen performansını beğendim. 3.2 saniyede durmuşuz ve 43 metrede durmuş. Islak zemin olduğunu düşünürsek iyi bir performans olduğunu söylemek istiyorum. Şöyle bir toparlamak gerekirse aracı ben teknolojik ve güvenli buldum. Ses sistemi gayet güzel. Arkada 7 koltukların olması güzel bir özellik. Hayat kurtarır. Yeri geldiğinde özellikle büyük aileler için iyi bir tercih, iyi bir seçenek olacaktır. Bagaj hacminiz yine yeterli. İçeride kullanılan malzemelerin kalitesi yeterli. Herhangi bir trim sesine rastlamadım. Sol taraftaki bu kirişler yine kumaş kaplı. Bunlar da yine trim sesini engelleyecek donanımlar. Ön tarafta gösterge paneliyle ilgili herhangi bir problem yaşamadım. Vites seçiciyle ilgili bir problem yaşamadım. Aracı genel anlamıyla beğendim. Eleştirecek olursam şunu eleştirebilirim. Evet, 1.2 motor yeterli performansı gösteriyor. Fakat iyi bir performans için Türkiye'de bence 1.6 litrelik plug-in hibrit versiyonunun olması gerekiyordu. İnşallah onlar da gelir. Fakat burada sadece Peugeot olduğu için ya da farklı bir marka olduğu için bunu söylemiyorum arkadaşlar. Ne yazık ki bizim vergi sistemimizden kaynaklanan sıkıntılardan dolayı gelmiyor bu tür motor seçenekleri. Çünkü vergi sistemi biliyorsunuz aracın fiyatı arttıkça vergisi de artıyor. Mazda neden Türkiye'den çekildi sorusunun cevabını da buradan bulabilirsiniz. 2000 motor seçeneği vardı sadece ve Türkiye'deki bu vergilendirme sisteminden dolayı çekildi. İç ambiyans aydınlatmalarının arka tarafa kadar uzanması, arkadaki yolcular için de bir konfor sağlaması güzel. Yine kasisten geçtim. Konforlu olduğunu söyledim. Tekrarlamak istiyorum. Konforlu, ekonomik, güzel bir araç. Gelelim yakıt tüketimine. Test ortalaması olarak 8.1 litre yakmışım. Gayet iyi. Ara ara hızlanmalar yaptık. 0-100 testi yaptık. Performansı da kullandım. Rota 2'yi sıfırladım. Rota 1 7.9 litre şu anda
yoldan çıktığımız andan itibaren şehir içi trafiğe gelene kadar bakalım ne yakacak onu da göstermiş olurum sizlere. Şimdi bir de ara hızlanmamızı ölçelim. Bastım. Vites düşürüşü güzel. ...80-120 hızlanmamız 8.4 saniyede olmuş. Düzeltilmiş zaman 7.63. Ben yeterli olduğunu söylüyorum. Değerlerde bunu gösteriyor zaten. Aracımızda elektrikli bir park freni olduğunu söyledik. Ve bu elektrikli park freni aynı zamanda acil durum freni olarak kullanılabiliyor. Şöyle sağ tarafa geçeyim ve göstereyim size, burası müsait. Park frenini çekip bıraktığınızda herhangi bir şey olmuyor ama çekip basılı tutarsanız işte bu şekilde aracı durdurabiliyorsunuz. Bu kullanım kılavuzunda da yazan bir özellik. Bu da böyle bilinmiş olsun. Ne zaman kullanabilirsiniz? İşte yanınızdaki kişi bir rahatsızlık geçirdiğinde kullanabilirsiniz. Herhangi bir yerde dönüş yaklaştığında ön tarafa navigasyon ekranını da taşıyor. Böylelikle sağ taraftaki ekrandan da bunu görüyorsunuz. Fakat bu da güzel düşünülmüş bir özellik olmuş. Trafik yavaşladı. Adaptif hız sabitleme ile devam ediyorum. Direksiyon desteğim de var. Kendisi otomatik olarak mesafeyi ayarlıyor. Mesafeyi de bakın buradan uzak, yakın ya da orta olarak ayarlayabilirim. Ben şu an yakını tercih ettim. Karanlık bir yerden geçeceğiz. Orada da size ambiyans aydınlatmalarını göstereyim. Ekran böyle havada uçuyormuş hissiyatı var. Çok hoş. Bakın ekran yine geldi. Solda kalmamı söylüyor. Gözünüzü yoldan ayırmadan seyahat edebiliyorsunuz. Evet, burada ambiyans aydınlatmaları daha da kendini gösterdi. Harika. Çok güzel. Böyle kayaların altından gelen ışıklar gibi. Bakın şu anda süratim 90 ayarlıydı. Hemen süratimi düşürüyorum. Ben kendim düşürüyorum. 50'ye aldım. Otomatik olarak kendisi fren yapıyor ve arkadaki fren lambalarını yakıyor. Bu da güzel bir özellik. Özellikle uzun yolda mesela bir viraj var. O virajı 90 ile alırsınız. Fakat süratiniz 120. Ne yaparsınız? Hemen 90'a alırsınız ve orayı yavaş bir şekilde dönersiniz. Ben kendi aracımda bu özelliği kullanıyorum açıkçası. Şehir içi trafiğe girmeden de hemen yakıt değerlerini söyleyeyim. Teste başladığımız andan itibaren 7 litre yakmışız. Toplamda 62 kilometre yol yapmışız. Dönüşte de yani uzun yolda da 5.5 litreyi elde etmişiz. Aracın ağırlığı 1700 kilogram demiştik. Bu kütlede bir aracı düşünürseniz eğer 5.5 litrenin de çok iyi bir değer olduğunu tabii ki söylemek istiyorum. Aracın ekonomi performansı var. Dönüşte de bol bol adaptif hız sabitleme ile döndüm. Ya gerçekten uzun yolda sizi rahatlatacaktır ve konfor. Evet, her kasis geçişinde bunu söylüyorum. Konforlu bir araç. Yüzünüzü güldüren bir araç. Koltukların yan tutuşları çok hoşuma gitti. Onların böyle havayla dolması ve onların ayarlarının yapılabilmesi güzel. Masaj özelliği çok güzel. Isıtma özelliği de güzel çalışıyordu bu arada. Ben genel anlamda aracı beğendim. 3008'de de bahsetmiştim. Şuradaki kısa yol tuşlarının böyle hepsinin aynı anda hareket etmesi değil de tek tek bunların kumanda edilebilmesi güzel olurmuş. Fakat bu şekilde tasarlanmış. Bunu da eleştirilerime ekleyeyim. Evet, silecek suyunu doldurdum ve şöyle bir şey başıma geldi. Onu hemen anlatayım size. Kaputu kapattığımda tabii araç, ben uzaklaştığım için kapılar kilitlenmişti. Kaputu kapattığımda alarm yine çalıştı. Yani şunu ekleyeyim. Alarm demek ki dışarıdan araca bir müdahale yapıldığında yine çalışıyor. ADAS uyarısı geldi. Yine bunu kapatmak gerekiyor. Aracı durdurup kapattığım için. Rampa çıkışında acaba performansı nasıl? Bunu özellikle sormuştu arkadaşlar. Silecekleri de tabii bu arada gösterelim. Evet, yıkamaya yaptığımızda evet bu şekilde sadece camı yıkıyor. Diğer sürücülere, yoldaki insanlara su fışkırtmıyorsunuz. Ben PSA grubundaki bu sistemi seviyorum. Tabii başka firmalarda bunu kullanıyordu. Sürüş modum şu an normalde. İleride bir bayır var. Hızlanmasına bakalım. Önüm de boş olacak. Bastım. Evet, motorcu kardeşimiz önümüze geçti. Evet. Bakın.
Gayet güzel. 70'i gördü burada ki tam gaz yapmadım. Aracın ağırlığını taşıyor. Elektrik motoru da şu an destek oluyor. Gayet güzel. 90'a kadar çıktık. Şurada 1-2 motor çeker mi, çekmez mi diye kesinlikle düşünmeyin. Çekiyor arkadaşlar. İsterdim ki birkaç kişiyi araca alayım, öyle yukarıya çıkayım fakat otobüs durağında sadece 2 kişi vardı. O da çok anlamlı olmayacaktı arkadaşlar. Bunu artık ailece böyle test sürüşüne gidip denersiniz. Bu arada korna çalıyorlar. Ben size bu aracın kornasını da dinleteyim. Güzel bir kornası var. Kornayı tabii çok çalmamaya çalışıyoruz ama ne yazık ki. Fren hissiyatı. Evet, o da çok güzel. Fren hissiyatından da bahsedeyim. Suni bir hissiyat yok. Evet, rejenerasyon yapıyor ama sizi üzmüyor. Tepkileri gayet güzel. Hem şehir içerisinde hem şehir dışında böyle bir sorun yaşamadım. Şimdi burada mesela bayır aşağı gideceğiz. Bakın, bataryamız şu anda yarı doluydu. Biraz daha bastım. Burası benim annemlerin evi. Anneme de selam olsun buradan. Bu mahallede büyüdüm arkadaşlar. Ayağımı gazdan çektiğimde bakın araç yavaşlıyor. Rejenerasyon yapıyor. Bataryaları doldurmaya başladı. Burası biraz daha dik. Bakın hızı çok güzel tutuyor. Normalde ben buradan hep frenle inerim. Şu an hiç frene basmıyorum. Çok az frene bastım. Rejenerasyonu hem arttırdı hem de tabii ki fren balataları da bu arada devreye girdi. Ve neredeyse tam doldu. Aşağıya indiğimizde muhtemelen tam dolacaktır. 3008 tam dolmuştu çünkü. Aynı sisteme sahip. Evet, çektim ayağımı. Elektrik motoru şarj ediyor bataryaları. Tam şarj oldu arkadaşlar bataryalar. Yola çıktığımızda da bakarız elektrikli motorla ne kadar gidebiliyoruz diye. Sonra da aracı teslim edeceğiz. Yakıt tüketiminden de bahsedeyim. 48 km ortalama hızla 7,1 litre elde etmişiz. 67 km kullanmışız. İkinci rotada daha fazla uzun yol rotasıydı. 51 km ortalama hızla 6,1 litre elde etmişiz. Toplamda 29 km kullanmışız. Aracın ekonomi performansı yüksek. Tekrarlayayım bunda. Wiu diye ses yapıyor. Buyurun. Çok güzel, çok tatlı bir ses var. Eco modda devam ediyorum. Bakın, arkam müsait. Süratimi hızlandırıyorum. Hala gördüğünüz gibi elektrik motoruyla gidiyorum. Bataryanın seviyesi azalmaya başladı. Benzinli motor devreye girdi. Sanırım 40 km civarıydı. Navigasyon uyarısı da geldi. 50 ile gidiyorum, sadece elektrik motoru. Yani hibrit bir araç gibi davranıyor çalışma sistemi. Peugeot Mara'da gelmiş bulunmaktayız. Eyüp Devlet Hastanesi'nin hemen yanında. Kendilerine de tekrar teşekkür ediyorum bu test imkanını bana sağladıkları için. Şimdi aracı park edelim ve teslim edelim. Güzel bir test oldu. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İşte benim aracım da orada duruyor. Özledim seni. Park manevraları da gayet kolay, güzel. Geriye aldım vitesimi, aynı aşağıya indi. Görseller çok güzel. Bakın 360 derece gösteriyor. Aracın önünü, arkasını hiçbir sıkıntı olmadan buraya hop geldim. Park ettim. Kameranın şimdi yönü değişti. Evet, gayet güzel. Bu arada koltuklarda iniş çıkış desteği de var. Onu da eklemiş olayım ve kapatayım. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve kanala lütfen abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.